Yeni bir bölümden merhabalar. Bu sefer sizleri fantastik bir geziye çıkartmayı planlıyorum. Bu içsel yolculuğumuzda başrolü Mevlana Hazretlerinin "Attar aşkın 7 şehrini gezdi de biz ancak sokağın dönemecindeyiz" dediği Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr, Kuşların Dili eseri, dışsal yolculuğumuzda ise Kilimanjaro Dağı alacak. 3 video ile anlatmayı planladığım bu iki farklı yolculuğun nasıl bir noktada kesiştiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Biz insan olarak huzuru doğada ararız. Şehrin en büyük gökdelenlerinden birinin ortasında yaşıyor olabiliriz ve tek ihtiyacımız vardır. Bizi dünyaya, doğaya ve huzura bağlayacak pencerenizin önünden uçan bir kuştur. Bu bizim hatırlatıcımızdır. Bizim amacımız da bunu yeniden hatırlamak ve hatırlatabilmek. Faysal, İmran, Hasan, Yusuf, Beyazıt, Senih, Ahmet ve ben 8 arkadaş bir charity organizasyonunda birleşip farkındalık oluşturma ve dikkat çekme adına bu geziyi organize ettik. Amacımız Tanzanya'da yetimhane tadil etmek, su kuyuları açmak ve Afrika'da diğer yardım faaliyetlerini yürütmekti. Bunun için Afrika'nın en uzun noktasına, yani 5895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı'na tırmanacaktık. Gezinin başında gezi grubumuzun liderinin Sam olduğunu öğrenince de bu 9 kişi için şöyle bir poster yapmam şart olmuştu. Daha önce bir dağa tırmanma deneyimim olmadığı için Kilimanjaro öncesi Britanya'nın en yüksek dağlarından biri olan Galler'deki Snowdon'a tırmandık. Bu tırmanış 6 saatlik bir tırmanış ve iniş oldu. Bu tırmanışta bile sürekli "ben sanırım hedefe varamayacağım" gibi düşünceler geçti. Bana güç veren 6-7 yaşlarında çocukların da bu dağa tırmanma şevki oldu. Bu Kilimanjaro tırmanışına dahil olmak için hemen sponsor arayışına başladım. Sadece dağa çıkmanın bedeli 1000 pound idi. İsimlerinin bilinmesini istemeyen sponsorlara tüm kalbime teşekkür ediyorum. Öncelikle Senih, Ahmet Beyazıt ve ben yine bu kanalda video paylaşmış ve sizden Tanzanya'daki yetim çocuklar ve yeni su kuyuları açmak için bağışlar toplamıştık. Diğer ekip arkadaşlarım da bağışlarını topladı. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kilimanjaro tırmanışı toplam 7 gün sürüyor ve her gün ortalama 4 ile 7 saat arasında yürüyoruz. Tırmanış 1800 metreden başlayıp 5895 metreye kadar çıkıyor. Her gün ortalama 800 ile 1000 metre arası irtifa kazanıyoruz ama 3. gün lava kulesine ulaşıp sonra alçalarak vücudu yüksekliğe alıştırıyoruz. Kamp alanlarımız sırasıyla Mekame, Shira, Baranko, Karanga, Barafu ve Uhuru zirvesi. Son olarak iniş kampımız Meka kampı. Geceleri rakıma göre ciddi şekilde soğukluk artıyor. İlk günler ılıman geçerken özellikle Barafu kampından sonra gece eksi dereceleri görebiliyor. Zirve günü gece yarısı yola çıkılıyor ve yaklaşık 6 saat süren zorlu bir tırmanışla Afrika'nın en yüksek noktası olan Uhuru zirvesine ulaşılıyor. Bu rota hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Sürekli yükselen irtifa, soğuk hava, değişen bitki örtüsü ve günde ortalama 5-6 saatlik yürüyüşler bu deneyimi gerçek bir meydan okuma haline getiriyor. Ama aynı zamanda her gün karşımıza çıkan manzaralar her adımı fazlasıyla değerli kılıyor. Bakalım hedefimize varabilecek miyiz? Yolculuğumuz Londra'dan Kenya'ya, oradan da Kilimanjaro havalimanına gelmekle başlamış oldu. Buralara kadar gelmişken Kenya turu yapmadan gitmek istemedik ve şimdi Kenya'dayız. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Ngiti jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana.
Kenya'dan Kilimanjaro havalimanına indik ve artık tırmanışa sadece bir gün kalmıştı. Oteldeki hazırlıklar sırasında olayın ciddiyetini yeni anlamıştım. Bazı malzemeleri almayı hesap edememiştim çünkü bu tırmanış için çok fazla ekipmana ihtiyaç vardı. Bunlar çok maliyetli şeylerdi. Ekipteki tecrübeli kişiler tek tek çantalarımızı kontrol edip olmayan eşyalarımızı listelediler. Olmayanları orada kiralayacaktık. İkinci şoku ise servise bindiğimde yaşadım. Dağa tırmanacak ekip dışında ekibe dahil olacak pek çok insan vardı. Onlar da bize yardım etmek için tırmanacaklardı. Rehber, yardımcı rehber, taşıyıcı, aşçı, tuvalet taşıyıcısı, çadır kurulumcusu, su taşıyıcısı, kamp sorumlusu, servis elemanı, güvenlik sorumlusu. Onlar da çok mutluydu çünkü onlar için de para kazanma fırsatıydı. Tırmanışta hayal kırıklığı oluşturan şeylerden biri de drone'un yasak olmasıydı. Bu yüzden 3 metrelik kamera ile ancak drone görüntülerine benzer görüntüleri yakalayabildim. Tırmanış sırasında başımıza herhangi bir olumsuz bir şey gelmesi halinde sorumluluğun bize ait olduğuna dair birçok imza attık. Çok nemli ama güzel bir hava ile yolculuğumuz başladı. Yağmur ormanlarında yaşayacağımız 4 mevsimin ilkini tatmaya başladık. Maymunlar, örümcek veya yılanlar ile karşılaşır mıyız merakı ve heyecanı ile yola koyulduk. Yolun başlarında çok heyecanlı ve motivasyonum da gayet yüksekti. Bu da ilerlememi kolaylaştırıyordu. Fiziksel gücüm azaldıkça motivasyonum da azalıyordu. Tırmanırken arada durup ormanın büyücü güzelliğini izlemek beni ekibin gerisinde bırakıyordu. Güzellik beni oyalamamalı ve ekipten ayrı kalmamalıydım. Sonra koşarak onlara yetişiyordum. Güzellik bir çağrıydı ve o çağrıya icabet etmezsem olmazdı. Yaklaşık 7 saat tırmandık. Ardından ilk kamp yapacağımız yere ulaştık. Beklediğim an gelip çatmıştı. Gece yıldızlarla olacaktım. İnanılmaz derecede yakın ve parlaktılar. Sanki gece yoktu, sadece karanlık vardı. Hava aşırı soğumaya başlayınca seyrim yarım kaldı ve kendimi çadırıma attım. Bu yolculuğu benim için başlatan şeylerden birisi ise Mantikut Tayr eseri olmuştur. Çünkü Kaf ülkesindeki Kaf Dağı'nı hayal etmeye çalışmak bu tırmanış teklifini kabul etmemi sağladı. Kendini atların Kaf Dağı'nın zirvesine varmak için hayaller kuran kuşlar gibi hissediyordum. Her insanın hayatında mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm Feridüddin Attar'ın gönüllere dokunan bu eserini ve kendisini birazcık tanımaya çalışalım. Feridüddin Attar, İran Nişabur'da 1120'de doğmuş, 1194'te de vefat etmiş ünlü bir şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır. Hz. Mevlana, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmıştır. Bunların arasında en ünlüsü 1187'de yazmış olduğu Tuyurname, Mantikut Tayr adlı 4931 beyitten oluşan eseridir. Mantikut Tayr, Farsça kuşların dili demektir. Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiştir. Ruhun asıl ve gerçek yurduna yolculuğu ve hakka yaklaşma çabalarını simgesel anlatımlarla kurgulayan müthiş bir yolculuktur. İnsanın kadim doğası olarak ruhun evi bedeninkinden daha önemlidir ve ruhun bu eve dönüşü insanın sonsuz huzur bulabileceği yaratıcının evine geri dönmektir. Mantikut Tayr, tevhid, Allah'ın birliği ile başlar. Devamında Attar önce kesreti yani çokluğu anlatır, sonra bunun vahdete, birliğe işaret ettiğini açıklar. Kesretin ardında Allah'ın birliği gizlidir. Evren bir tılsımdır, her şey odur. Attar bu tılsımı açmak için kuşları seçmiştir. Kuş özgürlüğü ve manevi yükselişi temsil eder. Şimdi sesli kitap olarak sürekli dinlediğim kanaldan bir parçayı özel olarak arşivlediğim kuşlarla birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyüğünden küçüğüne, şahinden serçeye kadar bütün kuşlar bir yerde toplandılar. Ama başlarında bir sultanları yoktu. Her ülkenin bir padişahı var dediler. Nasıl olur da kuşlar ülkesinin bir padişahı olmaz? El ele verelim de kendimize bir padişah bulalım bari. Çünkü padişahsız bir ülkede ne düzen olur ne dirlik. Gönlü perişan Hüdhüd de kuşların arasındaydı. Sırtına tarikat elbisesini giymiş, başına hakikat tacını geçirmişti. Anlayışı kuvvetli, gözleri hep hikmetliydi. Hüdhüd sustu. Sustu ama yerinde duramaz oldu. Dayanamadı, o da konuştu. Dedi ki, ey kuşlar, ben gayb habercisi Hüdhüd'üm. Allah katından haberlerim, yaratılış sırlarından bilgim vardır.
Hazreti Süleyman'ın ordusunda rütbe bakımından herkesten ilerideydim. Huzurunda kim bulunmazsa bulunmasın hiç aramazdı. Ama ne gariptir ki ben bir an yanından ayrılsam sorar, arar, beni bulmak için her tarafa adamlarını gönderirdi. Bana bu şeref kıyamete kadar yeter de artar. Yıllarca karalarda, denizlerde gezdim. Dağlarda, ovalarda aşılmaz mesafeleri aştım. Geçilmez yollardan geçtim. Kimsenin görmediği alemleri seyrettim. Böylece padişahımı tanıyıp bildim. Ama huzuruna tek başıma nasıl gideyim, gücüm yetmez ki. Eğer siz bana yol arkadaşı olursanız padişahımızın kapısına varabiliriz. Ulu bir dağ var, adına Kaf Dağı derler. Bizim padişahımız onun arkasındadır işte, adı da Simurg'dur. O bize çok yakındır ama biz ondan öyle uzağız ki. Herkes onun adını ağzına alamaz. Kapısından nurdan, karanlıktan binlerce perde vardır. Ve onun makamına erişmek ne buradan ne de öbür alemden kimsenin harcı değildir. Ne bir yol vardır ona ulaştırır, ne de onsuz kalınır, ayrılığına katlanılır. Binlercesi bu sevdayla yollara düşmüş, bu yolda ölmüştür. Onun sanatları gözleri kamaştırır. Ne can hakkıyla övebilir onu, ne de akıl anlayabilir. Bu yola çıkacak erin arslan gibi olması gerek. Çünkü yol uzun, denizse derin. Hadi biz de kendimizden geçelim, yola düşelim. Bu yolda güle ağlaya yürüyelim. Eğer bir iz bulursak ne mutlu, bulamazsak o olmadan yaşamak ayıp bize. Sevgili yoksa can ne işe yarar? Bu yolda canını feda etmek gerek. Er gibi can ver ki sevgili sana binlerce can ihsan etsin. Hadi şimdi sizden de kim yol eriyse benimle beraber yola girsin. Padişahlarının büyüklüğü ve yüceliğini işiten bütün kuşların akılları başlarından gitti. Hasret yüreklerini sardı, sabırsızlandılar. Hüthüt'ün arkasına dizildiler, yola düştüler. Sultanlarına aşık oldular, kendilerine düşman kesildiler. Ama yol uzun, menzilse uzaktı. Gitgide kuvvetten düştüler. Kimi yoruldu, kimi hastalandı. Hepsi de Simurg'a varmak istiyordu. Ama yine de her biri başka bir özür getirmeye başladı. İkinci gün bir önceki günden çok daha güzel başladı. Çünkü sabah güneş ile birlikte Kilimanjaro tüm ihtişamı ve haşyetiyle selam veriyordu. Bir şeyler yedikten sonra şarkılarla yolumuza başladık. One dream, one dream, one team, one team, non-stop, 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 kuwa makini. Yürüyüş tırmanışa dönüşmeye başlamıştı ve sıcaklık oldukça arttı. İkinci gün biraz zorlanmıştık ama bugünü renklendiren şeylerden biri bulutlarla aynı seviyeye çıkmak ve hiç görmediğim çiçekleri keşfetmek oldu. Üç bin metrede fare de beslemedim demem. Afiyet olsun. Kilimanjaro'ya tırmanmak bana sadece yeni ufuklar değil aynı zamanda derin dostluklar ve kanatlar da kazandırdı. İkinci günün sonunda arkada kalan arkadaşlara destek olmak istedim. Özellikle Ahmet kendini çok kötü hissetmeye başladı. Biz arkadan ağır ağır ilerlemeye devam ettik. Yolculuk öncesi içimden bir ses gelmişti, onu hatırladım. İnsan dostunu ve kendini yolculukta tanır. Amacına ulaşamasan bile dostunu yarı yolda bırakma. Yaş ilerledikçe bu içeriden gelen sesler artmaya başlamıştı. Ama farklı olan ise artık onu duymaya ve dinlemeye başlıyordum. O sese kulak vererek yolculuğumu geçirmeye devam ettim. Seni var kılana, var kılınmadan önce söz verdim. Bu sözden sonra onu tanımak ve tanıtmak, samimiyetini sunmak ve sözünü tutmak için uzağa ve aşağı düşürüldü. Ve artık ona geri dönüş yolundasın. Unutmamalıydın ama unuttun. Artık kendini bu içe yaptığın yolculuk ile bulup hatırlamalısın.
Yani yaratıcı neden beni imtihan ediyor soruna farklı bir bakış getirdim. Eğer samimi isen zaten bunu bir sınav olarak değerlendiremezsin. Bu artık ona doğru zevkli bir tırmanış ve sadece kucak açmadır. Yüzleşmekten korkma ve yolculuğa başla. Verdiğin sözü tut. Çok önemli ve hayati olan yerler gözden neden bu kadar ıraktır? Yalnızca kendisine ihtiyaçları hasrete dönüşenler müşteri olsun diye. Aranılanın kıymeti ona duyulan ihtiyaçla ve uğruna verilen emekle ölçülür. Evet, bu yolun müşterisi azdır. Çünkü kendisiyle yüz yüze gelmekten, görecekleriyle hayal kırıklığına uğramaktan çoğu insan korkar. Egoları izin vermez. İnsan gerçeğinden sürekli kaçar. Halbuki kaçmasa korktuğu gerçeğin arkasında bir hazinenin olduğunu görecektir. Kendini bilmek ve var olmanın hakikatini öğrenmek üzere bu yola çıktın. Bütün bunlar Yaradan'ın senden beklediği şeylerdir. Bu yolda attığın her adım istiğfar etmek gibidir. Yani Gafur, bağışlayıcı olandan bağışlanma istemek gibidir. Madem insan yolculukta kendini gösterir, o halde gerçek kendimi ayyuka çıktığı an köşeye sıkıştırıp onu fark edebilir ve değişime başlangıç yakalayabilirdim. İnsan yatayda mahlukata açılırken dikeyde hakka yükselir. Bu bölümün sonuna gelirken kedi kılıklı bir güvercin yakalama maceramı paylaşmak istiyorum. 10 yıl önce simurg yani anka kuşunu araştırıyordum. O zamanlar yeni evlenmiştim ve Sefa ile Üsküdar'da yaşadığımız eve de ara sıra gidiyordum. Bir gün oradan geçerken bir miyavlama sesi duydum. Ama bu sefer yere değil yukarı bakmam gerekiyordu. Bir kedi çatıda mahsur kalmıştı. Yaklaşık 5. kattaydı. Başka gün yine aynı yerden geçerken yine miyavladı. Aklıma bir fikir geldi. Otomatik kapanan bir kapan arayıp bulmuştum ve Sefa ile çatıya çıktık. O anki manzara mükemmeldi. Hatta bir gün bu anı resmetmek istemiştim. O gün bugünmüş. Kapanı kurup Sefa ile Üsküdar Kız Kulesi ve Boğaz manzarasını izleyerek beklemeye başladık. Yanımızda getirdiğimiz ciğerleri yemeye gelirken onu yakalamıştık. Çok vahşiydi ama ciğeri yemeye devam ediyordu. Onu sokağa indirdik. Aradan 6 ay kadar süre geçti. Bu sefer başka bir çatıdan bir kedi miyavlaması daha duydum. Hatta bu kanalda yıllar evvel paylaştığım Mendilci Aslı videosundaki Aslı abla ile bu kedi vasıtasıyla tanışmıştım. O bir terzinin onu beslediğini söyledi. Kapanımı tekrar getirdim ve kurmak için izin aldım fakat çatıya çıkma imkanı bulamadım bir türlü. Kedi 1. katta olduğu için acele etmemiştim. Sonra kafes ağır geldiği için oradaki tanıdığım pilavcıya emanet ettim ve oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra pilavcı beni aradı ve dedi ki senin kafes çok işe yaradı. Bir güvercin arabanın birinin üstüne düşmüş, onlar da iyileşmesi için içeri alıp kafese koymuşlar. Kedi yakalayayım derken bir kuş yakalamıştım. Pilavcının telefonundan sonraki gece rüyamda aynı kafeste anka kuşunu görmüştüm. Ama hayal ettiğim gibi ateş kırmızısı değil bembeyaz bir kuştu. İşte bu çizdiğim kuş rüyamdaki anka kuşum. Rüyada onun fotoğrafını çekmeye çalışıyordum fakat kamerada gözükmüyordu. Öğrendim ki anka rüyada herkese farklı gözükürmüş. Bu da iyileşmesi için baktığım kafesteki güvercin. İnşallah bir gün ankanın hakikisini gören bir kalbe sahip olabiliriz. Simurgunu bulmaya nice kanat çırpınmış. Simurg oysa bir ayna. Ömrün buna adanmış. Nefes nefes tozlaşır, gonca verir hu sesi. Yaprak yaprak söyleşir, Adem bulur adresi. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Yolcuyuz böyle gelir gideriz, hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı?